Bugün sosyal medyada neredeyse her gün duyduğumuz bir konuyu konuşacağız. Nedir bu? Büyüme hormonu yani growth hormonu. Her yerde aynı cümleler tekrar ediliyor arkadaşlar. Growth hormonu yağ yakar, kas geliştirir, growth hormonu kullanan herkes definasyona girer gibi. Ancak sahada gerçek kullanıcıların sonuçlarına baktığımızda çok farklı bir tablo görmekteyiz arkadaşlar. Birçok kişi aylarca büyüme hormonu kullanmasına rağmen beklediği yağ yakımını göremiyor, kas gelişimi düşündüğü kadar olmuyor. Hatta bazı kişiler arkadaşlar neredeyse hiçbir değişim yaşamıyor. Burada sorulması gereken asıl soru şu arkadaşlar. Gerçekten growth hormon işe yaramayan bir hormon mu? Yoksa insanların büyük çoğunluğu growth hormonu tamamen yanlış bir sistem içinde kullandığı için mi sonuç alamıyor? Bu videoda klasik olarak growth hormonu nedir, ne işe yarar anlatımlarını yapmayacağım arkadaşlar. Onun yerine çok daha kritik bir konuyu ele almaya çalışacağım. Büyüme hormonu neden çoğu kişide beklenen etkiyi göstermez? Hangi hatalar bu hormonun etkisini ciddi şekilde düşürür? Ve profesyoneller ile amatör kullanıcılar arasındaki farkı yaratan sistemsel detaylar nelerdir? Eğer growth hormonu yani büyüme hormonu konusu gerçekten doğru anlamak istiyorsanız bu videoyu lütfen sonuna kadar izlemenizi öneririm sizlere arkadaşlar. Dedikten sonra hemen bölüm 1'e geçelim. Uyku faktörü yani büyüme hormonunun gerçek çalışma mekanizması arkadaşlar. Growth hormonu hakkında en büyük yanlış anlaşılmalardan biri şudur. İnsanlar growth hormonu sadece dışarıdan yapılan bir enjeksiyon olarak düşünür. Oysa growth hormon vücutta biyolojik bir sistemin parçası olarak çalışır ve bu sistemin merkezinde tabii ki uyku bulunur. İnsan vücudunda doğal büyüme hormonu salınımının en büyük kısmı özellikle derin uyku evresinde gerçekleşir. Derin uyku kalitesi düştüğünde ise büyüme hormonunun vücuttaki en önemli etkilerinden biri olan IGF-1 dönüşümü belirgin şekilde azalır. Bu da şu anlamına gelir. Kişi dışarıdan growth hormonu kullanıyor olsa bile hormonun beklenen performans etkisi oluşmaz. Bugün birçok kullanıcının yaptığı en büyük hatalardan biri şudur arkadaşlar. 4-5 saat uyumak, gece geç saatlere kadar ekran ışığına maruz kalmak, düzensiz uyku saatleri, geç saatlerde ağır yemek tüketmek. Bu faktörler derin uyku kalitesini düşürür ve büyüme hormonunun biyolojik etkiliğini ciddi bir şekilde azaltır arkadaşlar. Bu yüzden sahada sık gördüğümüz tablo şudur. 2 kişi aynı dozu kullanır, aynı antrenmanı yapar, hatta benzer şekilde beslenir. Fakat uyku kalitesi yüksek olan kişi belirgin şekilde daha iyi sonuç alır. Çünkü büyüme hormonunun performans üzerindeki etkisi yalnızca kullanılan miktarla değil, vücudun onu ne kadar verimli kullanabildiğiyle belirlenir. Kısacası büyüme hormon performansı sadece dozla ilgili değildir. Uyku kalitesi düşükse hormon etkisi de sınırlı kalır. Şimdi ikinci büyük faktöre yani metabolik ortam ve insülin yönetimi konusuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar büyüme hormonunun etkisini belirleyen ikinci büyük faktör vücuttaki metabolik ortam, özellikle de insülin düzeyidir. Bu konu sosyal medyada neredeyse hiç anlatılmaz. Ancak büyüme hormonu performansının en kritik belirleyicilerinden biridir. Büyüme hormonu vücutta tek başına çalışan bir hormon değildir. Asıl performans etkilerinin önemli bir kısmı karaciğerde oluşan IGF-1 üretimi üzerinden ortaya çıkar. Ancak bu dönüşüm süreci kişinin metabolik durumundan doğrudan etkilenir. Gün boyunca sürekli yüksek karbonhidrat tüketimi, sık aralıklarla şekerli gıdalar tüketmek, insülin direnci veya sürekli yüksek insülin seviyeleri gibi durumlar büyüme hormonunun beklenen biyolojik yanıtını azaltabilir. Bu durumda kişi hormon kullandığını düşünür fakat vücutta oluşması gereken performans etkisi sınırlı kalır. Sahada sık gördüğüm örneklerden biri şudur. 2 kişi benzer dozda growth hormonu kullansa bile biri metabolik olarak daha iyi durumda, insülin yönetimi daha dengelidir. Çoğu zaman daha iyi sonuç alan kişi o olur. Çünkü hormonların etkisi sadece kullanılan miktara değil, vücudun hormonal ortama ne kadar uygun olduğuna bağlıdır. Bu nedenle büyüme hormonunun etkisini değerlendirirken yalnızca kullanılan ünite miktarına odaklanmak büyük bir hatadır. Uyku kalitesi kadar metabolik denge ve beslenme düzeni de büyüme hormonu performansının belirleyici parçalarından biridir arkadaşlar. Şimdi üçüncü büyük kritik faktöre gelelim, yani zamanlama hatalarına geçelim arkadaşlar. Büyüme hormonunun etkisini düşüren gizli faktör aslında budur. Growth hormonu kullanımında en az konuşulan ama sonuçları ciddi şekilde etkilenen biri de zamanlama hatalarıdır. Birçok kişi büyüme hormonunu yalnızca doza odaklanarak kullanır. Hangi saatte uygulandığının performansı ne kadar etkilediği ise birçok kişi tarafından hesaba katılmaz. Oysa büyüme hormonu vücutta doğal olarak
pulsatil yani belirli zamanlarda artan ve azalan bir ritimle salgılanır. Bu doğal ritmi dikkate alınmadan yapılan gelişi güzel uygulamalar hormonun beklenen biyolojik etkilerinin zayıf kalmasına neden olabilir. Kişi aynı dozu kullanmasına rağmen farklı zamanlama yapan kişiler arasında belirgin sonuç farklılıklarının görülmesi önemli sebeplerden biri budur arkadaşlar. Sahada sık karşılaşılan hatalardan bazıları şunlardır. Gün içinde tamamen rastgele saatlerde uygulama yapmak, beslenme ve antrenman zamanlamasıyla hiçbir bağlantı kurmamak, günlük uygulama saatlerini sürekli değiştirmek. Leon. Bu tür düzensizlikler hormonun vücutta oluşturması beklenen metabolik yanıtın daha düşük olmasından yol açabilir. Profesyonel seviyede sonuç alan kullanıcılarla beklenen verimi almayanlar arasındaki fark çoğu zaman kullanılan ürün ya da miktar değil, uygulama sisteminin planlı olup olmamasıdır. Kısacası büyüme hormonunun kullanımında yalnızca ne kadar kullanıldığı değil, ne zaman ve hangi sistem içinde kullanıldığı da performans üzerinde belirleyici bir rol oynar arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü önemli başlığa, yani piyasada çok az konuşulan ürün kalitesi ve stabilite konusuna geçelim arkadaşlar. Büyüme hormonu konusunda çoğu kişinin göz ardı ettiği bir diğer kritik faktör ise ürünün kalitesi ve stabilitesidir arkadaşlar. Birçok kullanıcı aylarca büyüme hormonu kullandığını düşünür fakat elde edilen sonuçlar beklenen seviyede olmaz. Bunun önemli nedenlerinden biri kullanılan ürünün gerçekten etiketinde yazan içerik kalitesine sahip olmamasıdır. Piyasada bulunan bazı ürünlerde etiket üzerinde yazan ünite miktarı gerçekte çok daha düşük olabilir. Ürün taşıma ve depolama süresince uygun sıcaklıkla korunmamış olabilir. Stabilitesi bozulduğu için biyolojik etkinliği azalmış olabilir. Arkadaşlar, büyüme hormonu yapısı gereği oldukça hassas bir hormondur. Isı, ışık ve uygun olmayan saklama koşulları hormonun yapısını bozabilir. Bu durumda kişi düzenli uygulama yaptığını düşünür fakat vücuda ulaşan aktif hormon miktarı beklenenden çok daha düşük olabilir. Sonuç olarak büyüme hormonu işe yaramıyor algısı oluşur. Oysa sorun hormonun kendisi değil, kullanılan ürünün biyolojik etkinliğidir. Sahada sık görülen bir durum şudur arkadaşlar. Aynı antrenman ve beslenme düzenine sahip iki kişiden biri belirgin sonuç alırken diğeri alamaz. Çoğu zaman farkı yaratan unsur dozajdan çok ürünün gerçek içeriği ve stabilitesidir. Bu nedenle büyüme hormonu performansını değerlendirirken yalnızca kullanılan miktara odaklanmak yeterli değildir. Uyku, metabolik ortam ve zamanlama kadar ürünün gerçek kalitesi de sonuç üzerinde doğrudan belirleyici rol oynar. Arkadaşlar, şimdi son kritik başlığa, yani kullanıcıların en sık düştüğü dozu arttırırsam etki artar yanılgısına geçelim. Büyüme hormonu kullanımında en yaygın düşüncelerden biri şudur: sonuç alamıyorsam dozu artırmalıyım. Ancak pratikte çoğu zaman sorun kullanılan doz değildir. Uyku kalitesi düşük, metabolik ortam uygun değil, zamanlama hatalı ve ürün kalitesi yetersiz olduğunda doz arttırmak beklenen performansı sağlamaz. Sadece maliyeti yükseltir ve yan etki riskini artırabilir. Sahada sık görülen bir tablo şudur arkadaşlar. Kişi beklediği değişimi göremediğinde ilk yaptığı şey dozu yükseltmek olur. Fakat sistemdeki temel hatalar düzeltilmediği için sonuç yine sınırlı kalır. Bu durum growth hormonunun etkisiz olduğu anlamına gelmez. Hormonun doğru sistem içinde kullanılmadığı anlamına gelir. Profesyonel seviyede sonuç alan kullanıcılarla beklenen verimi alamayanlar arasındaki fark çoğu zaman kullanılan miktardan çok kullanımın planlı ve sistemli olmamasıdır arkadaşlar. Hormonlar tek başına mucize yaratmaz. Doğru uyku, doğru metabolik ortam, doğru zamanlama ve doğru ürün kalitesiyle birlikte çalıştıklarında performans etkileri ortaya çıkar. Arkadaşlar, kısacası büyüme hormonu performansı yalnızca dozla belirlenmez. Sistem doğru kurulmadan doz arttırmak çoğu zaman çözüm değil, yeni sorunların başlangıcıdır. Şimdi videonun sonunda bütün bu başlıkları toparlayarak growth hormon konusunu en önemli şekilde özetini çıkartalım arkadaşlar. Videoda birçok önemli noktayı net şekilde ortaya koyduk. Büyüme hormonu çoğu kişide işe yaramıyor gibi görünse de gerçekte sorun hormonun kendisi değildir. Sorun hormonun yanlış sistem içinde kullanılmasıdır. Eğer uyku kalitesi düşükse, metabolik ortam ve insülin dengesi uygun değilse, zamanlama planlı yapılmıyorsa, kullanılan ürünün kalitesi ve stabilitesi yeterli değilse ve tüm bu hatalara rağmen yalnızca doz artırılmaya çalışılıyorsa beklenen performans etkilerinin ortaya çıkmaması kaçınılmaz hale gelir. Profesyoneller ile amatör kullanıcılar arasındaki çoğu zaman kullanılan madde değil, kullanım sisteminin ne kadar doğru kurulduğudur.
Hormonlar tek başına mucize yaratmaz. Doğru antrenman, doğru beslenme, doğru uyku ve doğru planlama ile birlikte anlam kazanır. Eğer bu tarz bilimsel ve sahada karşılaşılan gerçeklere dayalı içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve growth hormonu hakkında en çok merak ettiğiniz soruları yorumlara yazmayı unutmayın.